Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Direksiyon sınavında 2 tane güzergah göstereceğim. Bir TÜV'den çıktığımızda sağdan gidiş, bir de soldan gidiş. Evet, öncelikle aracımı çalıştırıyorum. Evet. Sol kontrolümü yaptım. Yavaş yavaş TÜV'den hareket ediyorum. Evet. TÜV'den devam ediyorum. İleriden buradan mecburi sola dönüş sinyalimi veriyorum ve sola döneceğim. Bu sefer şimdi iki ihtimalimiz vardı. Dedi ki links abbiegen, yani sola dön dedi. Biraz önce sağa gitmiştik. Şimdi sola döneceğiz. Sol sinyalimizi verdik. Burada iki şeye dikkat edeceğiz. Bir, sola döneceğimiz için hem solu kontrol etmemiz lazım hem de sağı kontrol etmemiz lazım. Solu kontrol ediyorum. Önce solu kontrol ediyorum. Araç geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmiyor ama sağdan geliyor. Bekleyeceğim. Ve burada sola dönerken hocam normalde araç park etmiş. Yanlış yere park etmiş. Şu ortadaki beyaz şeyleri çiğnememem lazım. Normalde o araç olmaması lazım. Araç olduğu için mecbur çiğneyeceğim şu anda da. Ama normalde o yandan geçmem lazım. Şu anda araçlar gelmiyor. Devam ediyorum. Normalde yani şu beyaz çizgiyi çiğnemem lazım. Çünkü kesik değil bu abi. Ama orada araç olduğu için mecbur çiğnedim şu anda. Evet, devam ediyorum. Burası 50'lik yol. O önemli hocam. Yani kesik çizgi olmadığından dolayı o çizgileri çiğnemeyeceksin hocam. Bir, iki tarafı kontrol edeceksin. İki, o dönüşteki o yuvarlağı çiğnemeyeceksin. Sağdan geçeceksin. Evet, 50'lik yol burası. Sana diyecek ki next ampel links abbiegen diyecek. Tamam mı? Şimdi yine burada sağ çift dönüş var. Yani sağda da kalabilirsin, solda da kalabilirsin ama sen sağda kal. Sol sinyalimi verdim. Sağdan dönüş var. Solda da kalabilirsin, fark etmez. Sağda kalalım. Ama solda kalabilirsin yani. Sorun değil. Buranın oku silinmiş. Sen solda kal abi, tamam. Bak adam diyor ki şu anda far şöyle. Bak diyor sağdaki araba da sola dönecek. Onun için dikkatli ol diyor. Sağa girerken diyor dikkatli olman lazım. Şimdi o en sağa girecek. Şey yapmasın lazım. Bak görüyor musun sağda. Şu anda sağda kalıyorum. Ve sana bak burada iki ihtimal var. Sağa gidebilirsin, sola gidebilirsin. Sağa gidersen fürte götürecek demek. Sola gidersen kuleye götürecek demek. Next'te links abbiegen dedi amper. Otobana gir dedi. Sol sinyalimi verdim. Sol şerite geçtim. Evet. Şimdi burada şu yanlışı yapabiliriz hocam. Bak şuradan bir yol var. Buradan girmeye çalışırsın. Aman aman aman. Anladın mı bak? Yani sakın buradan girme, ters yola giriyorsun yani şurası. Evet. Şuradan gireceksin hocam. Ve girerken sarı ışık yanıp sönüyor. Bu ne demek hocam? Dikkatli geç demek. Yani araç burada bekleyeceksen, araç geliyorsa yol vermek zorundasın. Evet, otobana giriş yapıyoruz. Nürnberg çarpısı var hocam. Şimdi burada hızlanıyorum. 70'e çıkıyorum. Sol sinyalimi verdim. Otobana giriş yapacağım. 80 tabelasını görüyorum. Kesik çizgilerin gelmesini bekliyorum bak. Kesik çizgilerden önce dönmemem lazım. Araç kontrolünü yapıyorum. Araç gelmiyor ve geçiyorum. Burası en kısa otoban. Yani seni sokabilecek en kısa otoban. Burada soktu. 80 ile gidiyoruz. Sana dedi ki Richtung, evet, Richtung Aybach, Röthenbach, Schwabach dedi. Ne demek? Sağa döneceksin demek. Otobandan çıkış yapacaksın demek, tamam mı?
sinyalimi verdim. Şöyle aynalarımı kontrol ediyorum. Tamam mı? Şimdi şu kesik çizgilere geldiğimde sağa giriyorum. Evet. Sinyalim devam ediyor. Next ampere rek stop begin diyor sana. Yani ileriki ışıklardan sağa dön dönüyor. Hızımı azaltmam lazım. Sarı tabelayı görüyorum hocam. Bak azaltıyorum. Gerekirse fren yap hocam. Tamam mı? Şu sarı tabelanın orada 50'ye inmen lazım. Evet. 50'ye indim. Şehre giriş yaptım yani. Devam ediyorum. Buradan dedi ki bana sağa dön dedi. Evet. Işıklarda bekliyorum. Durma mesafesi dediğim gibi öndeki aracın tamponunu görecek şekilde durman lazım. Yani o mesafeyi koruman lazım. Çok yaklaşmaman lazım. Ve dönüşlerde her zaman sağda kalacağız. Yani bu çok önemli. Sola geçmeyeceğiz yani bir anda. Her zaman sağda kalacağız. Adam sana diyebilir yani tamam bir sonra sola geç derse o zaman sola geçeceksin. Ama sen fix dönüşlerin hepsinde sağda kalacaksın. Otoban çıkışlarında buradan direkt geçiş olmadığı için sağ kontrol etmene gerek. Yani yaya geçmiyor buradan. Ne demek istediğimi anladın. Evet. Evet. Şimdi sağa döndük. Sağda kaldık. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi eğer böyle getiriyorsa biraz önce yaptığımız sola girdirebilir. Biz sola girdiğimiz için bir daha sola girmeyeceğim ben. Düz de götürebilir. Tamam mı? Yani buradan getiriyorsa o şeyi yine yaptırabilir sana. Biraz önce gittik ya hani şu yolun sağ öncelik vardı. Ondan sonra sana düz götürtmüştü. Solda kalacaksın. Sinyal vermeyeceksin. Karşıdan araba gelip gelmediğini kontrol edeceksin. Devam edecek. Bize şimdi düz götürtüyor. Diye devam edelim. ...50 ile gidiyoruz. Hızımız 50 olacak burada. Şimdi buradan... Şimdi şu geçişi yapmıştık. Aşağıda bir tane Aybaşı trası var. Oraya girelim. Orada ben bir şey göstereceğim. Sana anlattığım şu Aybaşı trası park meselesi var ya. Evet. Onu yapacağım sana. Şeyi tekrarlıyorum. Bisiklet yolu varsa ve sağa dönüş yapacaksak bisiklet yolundan çiğneyeceksek. Mesela buradan sağa dönüş yapacak olsak hocam. Şuradan ileriden sağ şeride geçerken bisiklete yoluna şöyle omuz bakışı yapıp kontrol etmem lazımdı. Bak burada mesela aynı şey geçerli. Şurada. Şuradan sağa girdirecek olmuş olsaydı geriden ben sağ şeride geçmem lazımdı. Bisiklet yolunu kontrol etmem lazımdı. Şu anda ben seni direkt sağa götürmeyeceğim. Şeye götürüyorum şu anda. Bir tane Aybaşı traseye götüreceğim seni. Geniş bir Aybaşı traseye götüreceğim. Evet 50 ile devam ediyoruz. Şimdi yol çalışması var. Ne yapmam lazım? Bir sol şeride geçmem lazım. Sol kontrollerimi yapıyorum. Omuz bakışımı yapıyorum. Araç gelmiyor. Sol şeride gidiyorum. Orta şerit kapalı çünkü. Burada geçiş yaparken omuz bakışı yapmak gerekiyor. Ve burayı geçtikten sonra da yine sağ şerite geçmem lazım. Sinyalimi verip sağ şerite geçmem lazım. Burada böyle bir şey yapabilir. Düz git der sana. Ama orta şerit kapalı olduğu için sinyal vermen lazım ve omuz bakışıyla arkanı kontrol etmen lazım. Çünkü arkadan araba geliyor olabilir. Hemen geçemeyebilirsin yani. Evet. Şimdi bak devam ediyoruz. Şu şeyi geçtikten sonra tamam mı? Bak buralar geçtikten sonra sinyalimi vereceğim ben. Tamam mı? Sağ şerite geçmem lazım. Kontrollerimi yapıyorum. Sağ şeride geçmem lazım. Ben her zaman sağda kalmam lazım. Bunu unutmayacaksın hocam. Tamam mı? Her zaman sağda kalacaksın. Burası Stein. ...50'lik yol burası. Stein'de her ışıkta kamera var hocam.
yapacağın en büyük hata ışıklarda geçmektir yani, kırmızıda falan, sarıda. Ya hiçbir şey yapmayacaksın. Çünkü her şeyde ışık kamera var, bak dikkat et. Normalde Almanya'da çoğu yerde yoktur ama Stein'de var. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi burada cep girişler var. Bak mesela soldaki araçlar sağa fermuar usulü giriş yapıyor. Yol vermen lazım burada hocam. Tamam mı? Sen sağdasın. Soldaki arabaya fermuar yapacaksa yol vermen lazım. Bu önemli. Şimdi sana dedi ki, evet şurada durduk. Şu Teddy'nin orası. Tamam mı? Einbahnstraße. Teddy'nin orası. Şimdi oraya gireceğiz. Bak Fahrschülerler geziyor burada. Evet, buradan sağa dönecek olsak şu yaya yol vermem lazımdı. Evet. Şimdi dedi ki Rex abbiegen dedi. Evet. Kontrollerimi yaptım. Einbahnstraße niye yazmıyor? Einbahnstraße değilmiş herhalde. Neyse, buranın Einbahnstraße olduğunu düşün hocam. Dedi ki sana geri park et dedi burada. Tamam mı? Sen geldin. Şimdi geri park ederken hocam, şimdi arabanın şu arka tarafı diğer arabanın, tamam mı? Aynı şöyle omuz bakışı yapıyorsun ya şöyle. Hı. Diğer arabanın şu arka tarafına denk geldiğinde kıvırmaya başlıyorsun hocam. Tamam mı? Şöyle kıvırıyorsun. Evet. Ve kontrollerimi yaparak geri parkımı şöyle topluyorum. Yaptım. Tamam mı? Şimdi tamam dedi sana. Bundan sonra Einbahnstrasse'de sana diyecek ki weiter, devam et diyecek. Şimdi biz burasının Einbahnstrasse olduğunu farz edeceğim. Şimdi soldan geldiğimiz için eğer burada sola dönersem ne yaparım ben hocam? Kalırım. Anladın mı olayı? Sana devam et dedi. Ne yapmam lazım? Sağ sinyalimi vereceğim. Sağdan devam edeceğim. Sola girmeyeceğim yani. Sağ sinyalimi vereceğim. Sağa devam edeceğim. Şimdi devam ediyorum. Bak şu işaret çok önemli bak. Yolda işte araba var, ev var, çocuklar top oynuyor. Bu ne demek hocam? Adım hızı demek. Böyle bir yola girdiğinde ne yapacaksın? Çok yavaş bir şekilde gideceksin. Evet şöyle. Çok yavaş bir şekilde. Ve sağ önceliklere dikkat edeceksin yine. Sağ kontrol ediyorum. Bakıyorum bir şey var mı yok mu? Gelmiyor da. Evet devam ediyorum ama nasıl devam ediyorum? Adım hızında devam ediyorum. Şu şekilde. Evet. Adım hızında 30 zone diyor. Bak şurada şimdi bitiyor. Bak şu zone, şu soldaki tabelayı görüyor musun hocam? Soldaki tabelada çarpı var. O bitiyor demek. Artık benim o adım hızım bitiyor demek. Ve 30'luk yol başlıyor. Bu önemli. Bu tabelayı görene kadar adım hızında devam ediyorsun. Şöyle bir daha göstereyim şu tabelayı. Evet. Şu soldaki tabela yani adım hızının bittiğini gösterir. Yani top oynayan çocuklar, ev var, çarpı var, adım hızının bittiğini. Ve sağda ne var? 30'luk yol başlıyor demek. 30'luk yolda ne yapıyorduk? Sağ önceliklere dikkat ediyorduk. Evet. 30'la şimdi hızımı 30'la çıkartıyorum. 30 devam ediyor ve 30 bitti tabelası var şurada bak. Hemen solda. Bu ne demek? Artık 50'ye gireceğiz demek. Evet. Sağa döndürdü buradan. Sağ sinyalimi verdim. Evet. Solumu kontrol etmem lazım. Niye? Çünkü 50'lik ama bak ne hemen normalde 30'luk gitmişti. Lärmschutz başladı bak. Yine 30'la gidiyorum. Lärmschutz neydi? Ses şeyi. Evet. Yine 30'la gidiyorum burada. Mecburi sağa dönüş var. İleriye girilmiyor bak. Dikkat et. Bu da sana sağa sola dön demez.
Evet. Seniorium varmış. Yani yaşlılar evi varmış. Ondan dolayı 30'da devam et diyor sana. Evet. 30'da devam ediyorum. Next ampel links abbiegen dedi. Sola sinyalimi verdim. Bekliyorum. Bak buradaki olayı anladın mı hocam? 1. Einbahnstraße'ye girdik. Tamam mı? Einbahnstraße sana geri park yap dedi. Geri park yaptım. Ondan sonra senin dedi ki weiter, devam et dedi. Sen eğer o Einbahnstraße yazısını görmediysen ve soldan geldiğin ve sola döndüysen kalırsın. Ne yapman lazım? Mecburi sağ sinyal verip sağa dönmen lazım. Bu bir. İkincisi, devam ettik. Hemen ne çıktı? Adım hızı tabelası çıktı yani. Yani orada çocuklar top oynayabilir. Yani çok kalabalık olabilir. Adım hızında devam etmen lazım. Adım hızında devam ettik. Ne zamana kadar devam edeceğiz? O adım hızı tabelasının üzerinde çarpıyı görene kadar. Çarpıyı gördükten sonra 30'luk yol başladı. 30'da devam ettik. Evet. Sonra ne oldu? 30 bitti tabelası yaptı ama hemen dönüşte dönerken solu da kontrol ettim. Ben normalde 30'luk yolda sol kontrol edilmez. Ama 30 tabelası bitti tabelası olduğundan dolayı solu kontrol etmek zorundayım. Çünkü orası 50'lik yola giriyorum hocam. Tamam mı? Yani soldan gelen araçlar sağa öncelik vermek zorunda değil. Sağa öncelik vermek zorunda değil. Bundan dolayı ben hem solu kontrol ettim. Soldan araç geliyor mu? Soldan araç gelmediğini anladıktan sonra sağa döndüm. Hemen orada tekrar 30 başladı. Nasıl bir 30? Lärmschutz, yani sesle alakalı bir 30 başladı. Yine hızımı 30'a indirdim. Normalde 50'ye geçecektim ama geçemedim yani. 30'da devam ettim. Ve orada devam ettim. İleriye normalde mesela sana orada hiç sağa dön, sola dön demedi. Normalde insan ileri gitmeyi. Orada ama ne var? Çarpı var. Orası ters yol hocam. İleriye girmeyeceksin. Mesela bana bir şey demedi, düz gitmem lazım. Hani normalde sana bir şey demeyince düz gitmen lazım. Evet. Orada düz gitsen yanarsın. Sana bir şey demedi ama tabela var. Tabelayı okumanı bekliyor. Orada girmeyeceksin. Mecburu sağ sinyal verip sağdan devam edeceksin. Şimdi burada 2 tane ışık var hocam. Bir önde ışık var, bir arkada ışık var. Burada şimdi göreceksin. Eğer arkadaki ışıkta yanlıysa arkada ışıkta duracaksın. Ben az daha gideyim demeyeceksin yani. Burada 2 tane bak. Şimdi geçerken göreceksin hocam. Bak. Çünkü şuradan araç çıkabilirden dolayı buraya bir ışık daha koymuşlar. Görüyor musun? Evet. Bak şu anda sarı yandı. Orada durabilirsin yani. Evet, sinyal vermiştim zaten. Döndük. Burası 50'lik yol. 50 ile devam ediyorum. Şimdi sana diyecek ki next ampel links abbiegen dedi. Tamam mı? Sinyalini verdiğin, kontrollerini yaptığın, sol şeride girdin. Evet. Bir sola daha gireceksin sola döndüğün için. Şuraya girdin hocam. Burada bekliyorsun. Şimdi bak buradaki dönüş ışığında oklu ışık var. Oklu ışık ne demekti? Hiç sağa kontrol etmeden direkt dön demekti. Yani ortada bekleme de yok demek. Şu oklu ışık. Bu önemli hocam. Düz ışık olsaydı ortada bekleyecektik. Yani oksuz ışık olsaydı ortada bekleyecektik. Evet. Şu adım hızı meselesini anlaman için şurada bir tane daha adım hızı var hocam. Onu da göstereceğim sana. Evet, 50 ile gidiyoruz burada. Evet, nerede kalıyorum? Sağda kalıyorum. Çünkü soldaki sola dönüyor hocam. Tamam mı? Sağda kalıyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sana diyor ki next ampel rechts abbiegen dedi. Tamam mı? Şimdi yeşil yanıyor bana. Sinyalimi verdim. Ama bak neye dikkat edeceğim? Bisikletli yolu var. Yani ben sağa dönerken omuz bakışı yapmam lazım. Bak şurada sinyalimi verdim. Tamam mı? Sağa döneceğim. Şöyle bir omuz bakışı yapıyorum. Bisikletli gelmediğinden emin oluyorum. Dönüyorum ve 30'luk zona yazıyor. 30'la giriyorum. Bak
Bunları hep görmen lazım. İleride yine ne tabelası görüyorum hocam bak. Adım hızı tabelası görüyorum. Adım hızı tabelasının önünde artık şurada ne yapıyorum hocam? Adım hızına düşüyorum. Ne zamana kadar? Bitiş tabelasını görene kadar. Şu anda mecbur adım hızım. Sağa geçemiyorsun zaten. Devam ediyorum. Adım hızında. Yani böyle çok yavaş bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Şöyle çok yavaş bir şekilde devam ediyoruz. Adım hızında. Yani 10'la gidiyoruz yani. 7-10'la gidiyoruz yani böyle bu şekilde. Evet. İleride bak adım hızı tabelasının bittiği işareti. Nasıldı? O işaretin üzerinde çarpı varsa. Bakın solda. Şu anda solda bakın. O tabelayı gördüm. Ve 30'luk zona yazıyor. Evet. 30'luk zonada neye dikkat ettim? Sağa kontrol etme. Şu adam bana yol vermesi lazım normalde. Geç. Evet. Bu kadının yol vermesi lazımdı. Yol vermedi. Evet. Sağ kontrolümü yapıyorum. Evet. Sola dön dedi. Şimdi 30'luk yoldayız. Arkadan yol geliyor. Burada ne yapmam lazım? Sağ kontrol etmem lazım yine bak hocam. Evet. Yine 30'luk yol. Sola dön demiştim burada. Devam ediyorum. Next amper Rex abbigen dedi. Tamam. Evet 30 ile devam ediyorum. Burası hala 30. 30 bitti tabelasını görüyorum bak şurada. Sağ sinyalimi verdim. 30 bitti tabelası yazıyor ama hemen tekrar 30 tabelası var. Yani şunu hemen görmem lazım bak burada. Sola dönsen de 30 var. Sağa dönsen de 30 var. Karşıda yok sadece. Karşıda da ileride var. Yani her halükarda 30'a düşüyorsun. Evet 30'a düştük. Ne zamana kadar? 50 tabelasını görene kadar. 30'la gidiyorum. Bak ileride 50 tabelasını gördüm. Evet. 50'ye bastım. Yeşil yanıyor. Devam ediyoruz. Sana sağa dön demedi bu sefer. Çünkü tüve dönmüyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi burası önemli hocam. Buradan götürüyorsa seni, tamam mı? İleride 30'luk yola sokacak. Ve orası öyle bir 30'luk yol ki o kadar sağlar var ki hepsinde tek tek bir de şunu söyleyeyim. Mesela o yaya geçidi şeyi vardı. Çizgili yaya geçitlerinde yol vermek zorundasın hocam. Duracaksın orada yol vereceksin. Çizgili yaya geçitlerinde. Şimdi normalde burası 50'lik yol. Hemen şurada 30 başlıyor. Evet, okul geçidiyle alakalı. İşte pazartesi cuma arasında 7 ile 9'a 30'a indim. Evet. Şu anda burası 30'luk. Çok önemli. 7 ile 18 arasında 30 gitmen lazım burada. Evet. Sana şimdi burada diyecek ki next'te Rex abbigen diyecek burada. Yani şuradan dönmeni isteyecek hocam bak. Şuradan. Bisikletli çıkıyor ya. Yeah. Evet. Sinyalimi verdim. Evet. Burada dönerken neye bakmam lazım? Bak burada bisikletli geçebilir diye omuz bakışı yapıyorum. Bak bisiklet yolundan geçiyorum. Omuz bakışı yapıyorum. Ve bisiklet gelmediği için devam ediyorum. 30'luk yola girdim yine. 30'luk burası bak şeyi. Şimdi 30'luk yolda sağları kontrol etme. Evet. Şimdi sağlarımız başlıyor hocam. Hepsinde tek tek kontrol edip durmamız lazım. Birinci sağ. Evet. Durdum. Sağ kontrol ediyorum. Araç gelmedi. Devam. Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İkinci sağ. Evet. Duruyorum. Araç geliyor mu kontrol ediyorum. Devam. Evet. Üçüncü sağ. Kontrol ediyorum. Araç yok. Devam. Evet. 30'da devam ediyoruz. Evet. Bir sağ daha var. Şöyle yavaşlıyorum hocam. Durur gibi yani. Araç geliyor mu diye şöyle kontrol ediyorum. Araç gelmiyor. Devam. Bak
burayı sokabilir. Burası çok yani bilmiyorum, buraya daha önceden geldin mi? Yok. Mesela normalde getirmesi lazım mesela buraya. Evet. Yine durdum. Ne kadar sağ var değil mi? Yani resmen adamın 30'u anlamış mı anlamamış mı kontrol etmek için güzel bir yer yani. Bak tekrar geliyorum. Bir 30 daha var burada. Durdum. Sağdan araç gelip gelmediğini kontrol ettim. Devam. Evet. Link subway'in dedi buradan. Karşıyı kontrol etmem lazım. Sağımda kalıyor çünkü. Tamam mı? Evet. Döndüm. Next ampel link subway'in dedi sana. Tekrar. Sol sinyalimi verdim. Evet. Solda kalıyorum. Şurada. Işık yandı. Sola döndüm. Sağda kalmam lazım. Evet. Baustelleler var. Baustelle otomatik neydi? 30. Bak burada çalışmalar olduğu için bak mesela burası önemli yani yine. 30'da devam ediyorum. 50 tabelasını görene kadar. 50 tabelası görüyor mu? Görmüyor. Hatta bir tane de 30 görüyorum şu anda. Tamam. 30'da gideceksin hocam. Aceleye gerek yok. Yol önceliği varmış. Bu sağa bakmama gerek yok. Normalde 30'luk yol ya. 30'dan ama devam ediyorum. Evet 30'da devam. 30'da devam. 30'da devam. Burada kindergarten var. Bundan dolayı zaten en büyük okul var geride. Buralar onun için 30. Evet. 50 tabelasını görüyorum sağda. 50 tabelasının orada hızlanıyorum. Evet. Yol öncelikleri var. Sarı tabela var. Sağ kontrol etmeme gerek yok. 50 ile gidiyoruz. Şu tabiye geçirdim diyorum hocam. Yani böyle çizgili, zebra çizgili. Yaya varsa orada yol vermek zorundasın. Burada sağda kalıyorsun. Düz git dedi sana, tamam mı? Çünkü sonra dönüşler var burada. Sağda kaldım. Yeşil yanıya devam. Evet. 50 ile gidiyorum. Bak ileride 30 tabelasını görüyorum bak tekrar. Normalde 50'lik yolda giderken bak 30 tabelasını görüyorum. Ne yapmam lazım? Hemen hızımı 30'a indireceğim hocam burada bak. Tekrar 30'a indireceğim. Ya tabelaları okumak çok önemli. Yani tabelayı görmedin kalırsın yani. Mesela bak burada bayır mesela yeşil yanında kırmızı yanında burada durmana gerek yok. Yazmıyor çünkü öyle bir yazı. 30 yazıyor. Şimdi benim o biraz önce dediğim şeyi göreceğiz şimdi. 30'da devam ediyoruz. Ne zaman 30'da devam? Bak 50'yi gördüm. 50'yi önüne girene kadar 50'ye çıkmıyorum. Şimdi 50'ye çıkıyorum. Bak şurada şimdi kırmızı yansa. Şimdi bak buradan giderken şu sağda bir tabela var bak. Bayrot hier halten diyor. Bak şurada bir çizgi var. İlk çizgi. Burada durman lazım. Kırmızı yanarsa bu çizgide durman lazım. Şu çizgide değil. Tamam mı? Bu önemli hocam. Bayrot hier halten. O tabelaları görmen lazım. Şimdi dedi ki next ampel links abbiegen dedi. Buradan tekrar bir 30'luk yola sokacak seni. Evet. Şuradan burada duruyorum. Şimdi sola döneceğim ama bana yeşil yandı, karşıya da yeşil yandı, ortada bekliyorum. Bak öndeki araç da bekliyor. Niye bekliyor? Çünkü karşıdan araba gelip gelmemesine göre. Bak şu anda geçebilirim. Geçiyorum. Evet 30'luk yol. Hemen ilk 30'da ne var hocam? Yol önceliği senin tabelası var. Onun için ilk sağa bakmıyorum burada. Bak bu tabela önemli. İlk sağa bakmıyorum. 30'da devam ediyorum. İlk 30'um benim yani sağa bakma yerim burası. Geliyorum şöyle. Duruyorum.
Bakıyorum sağdan araç geliyor mu? Gelmiyor. Devam. Evet. Şimdi evet. Şurası ikinci 30 yerim. Arabayı şöyle bir yavaşlatıyorum. Sağdan araç gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Gelmiyor. Devam. Devam ediyoruz. Burada Rex Upbig'in falan demeyebilir. Sen devam ediyorsun. Çünkü sol kapalı hocam. Tamam mı? Sağ sinyal verebilirsin. Sağ döndük. 30'da devam ediyoruz. Şimdi buradan hem soldan yol var hem sağdan yol. Soldakine hiç bakmıyorum ben. Soldaki bana bakması lazım. Çünkü ona göre ben sağdan geliyorum. Ben nereye bakmam lazım? Buraya bakmam lazım. Buraya bakarsan kalırsın hocam. Tamam mı? Şuradan araba geliyor mu gelmiyor mu? Ve yaya geçiyor mu? Bak mesela yaya geçiyor. Yaya yol verdim. Sola bakmamam lazım. Çünkü sola göre ben onun sağındayım. Bana yol vermek zorunda o. Evet. Devam ediyorum 30'la. Şimdi burada diyecek ki sana Next'te Rex Upbig'in diyecek. Yani ileriden sağa dön diyecek. Şimdi ileriden hem düz gidiş var, hem sola dönüş var, hem sağa dönüş var, tamam mı? İşte burada solu kontrol etmeyeceğim. Karşıyı da kontrol etmeyeceğim. Çünkü karşıya göre ben onun sağındayım, tamam mı? Burada sağ sinyalimi verdim. Evet. Sağa döneceğim. Ben bu iki yeri de kontrol etmeyeceğim, tamam mı? Sağa döneceğim. Ama neyi kontrol etmem lazım? Omuz bakışı yapıp buradan yaya geçiyor mu diye. Yaya kontrol etmem lazım. Evet. Yaya gelmiyor. Sağa döndük. Hala burası bak yol geniş ama hala 30'luk yol hocam. Yine bir sağ var burada. Böyle yavaşlayacağım. Evet. Sağ kontrol edeceğim araç geliyor mu diye. Evet, araç gelmiyor. Devam. Şöyle çıkıntılı bir yer oluyor. Buradan yavaşça geçiyorum. Sinyal de verebilirsin, vermeyebilirsin de çok şey değil. Şöyle geçiyorum. Yine bir sağ var. Şurada. Evet, kontrol ediyorum. Araç gelmeye devam. Evet, 30'da devam ediyoruz. Şimdi şuradan soldan çıkış var. Ben ona bakmayacağım hiçbir zaman. Bak şuradaki solda. Çünkü onun sağında ben varım. O bana yol vermesi lazım. Bak şuradaki gelen araç beni hiç alakadar etmez. Buradaki araç beni alakadar etmez. Onun bana yol vermesi lazım. Ama şuradaki beni alakadar ediyor. Bak sağda bir şey var. Yavaşlıyorum. Sağ kontrol ediyor. Bak araç geliyor. Şuna normalde yol vermem lazımdı. Sen sınavda böyle bir şey yapma ya. Yani ben geçiyorum dememek lazım. Beklemek lazım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada hocam çok önemli yaya geçidi var. Yani biraz önce söylediğim. Şu mavi zebra çizgili. Şimdi buradan geçen bütün yayalara yol vermem lazım benim. Yani durman lazım. Işık yok burada. Ama burada durup yayalar, mesela şurada yayalar geçiyor mesela. Ben geçerim dememek lazım. Mesela soldan yaya geliyor şu anda. Evet. Beklemek lazım burada. Aynen. Kural bunu gösteriyor yani. Beklemek. Mesela şunlar geliyor. Eğer bunlar geçecekse onları da beklemem lazım. Bak şurada yine yaya geliyor. Bu yayaların geçmesini beklemek lazım burada. Şimdi ileride diyecek ki sana ışıklardan links upbigin diyecek hocam, tamam mı? Sola dön diyecek. Ama sola dönüş 2 tane yer var burada bak, tamam mı? Evet, yaya gelmiyor daha, geçiyorum. Şimdi sen sağda kalman lazım hocam, bak 2 tane dönüş var. Bu şeritte, orta şeritte kalacaksın hocam. Sol sinyali verdi. Bu tarafta kalma, tamam mı? Bu önemli. Şimdi buradan tekrar TÜV'e gideceğiz. Burası Metin Baltur'a gidiyor.
ötem bak burası. Buralar genelde hep sınav güzergahı. Ben burada böyle bir olay yaşadım. Mesela ben sağdaydım. Bir tane sınavdı. Büyük ihtimal sınavdı. Solda kalmıştı, tamam mı? Ondan sonra direkt şu dönüşte, bak şöyle dönüşte yanlış yaptığını anladı. Ben buradan geçerken direkt benim önüme dalmak istedi. Ben de tabii korna çalmak zorunda kaldım. Adam bana çarpacak yani. Daldı büyük ihtimal yani. Evet. Yani o hata onda yani. Yapmaması lazımdı. Yani solda kalmamak lazım. Sağda kalmak lazım çift dönüşlerde. Şimdi bu ışıkları geçtikten sonra sana pürüfer diyecek ki links up begin diyecek. Yani otobana giriş yap diyecek, tamam mı? Bak teyze de yanlış yaptığını anladı, arkadaki sağa girdi. Evet. Bu ışıkları geçtikten sonra sana diyecek ki links up begin diyecek. Sol sinyalini verdin. Solu kontrol ediyorsun. Aynaları kontrol ediyorsun. Sola giriyorsun. Sola 2 dönüş var. Hocam sağdakinde kalıyorsun. Burada kalıyorsun. Tamam mı? Şurada kalıyorsun. Oklu dönüş var. Oklu dönüş neydi? Yeşil yandığında direkt döneceğim demek. Şimdi burada şuna dikkat edeceksin hocam. Sola 2 tane dönüş olduğundan dolayı ve ileride yol teke düşüyor. Yani yandaki araçla kendinize böyle yol verme şeyi olması lazım. Yani birisi birisine yol vermek zorunda. Yani gerekirse sen ver soldaki. Şimdi aynı anda döneceğiz. Birimiz önden geçmesi lazım çünkü yol teke düşüyor ileride. Otobana giriş teke düşüyor. Burası önemli hocam. Burası kulenin orası. Otobana giriş yapacağız. Bak adam biraz kendini öne aldı. Niye öne aldı? Ben diyor önden gideceğim diyor yani büyük ihtimal. Kartını aldı şimdi. Evet, bana yol ver diyor yani. Bak yeşil yandı. Şu anda ben biliyorum ki yol teke düşecek. Bak ondan dolayı arkadaki araçlar da bana ona göre şey yapıyor. Bak şu anda otobana giriş yapıyoruz buradan. Evet, hızımı arttırıyorum. 70'e çıkartıyorum. Tamam mı? Solumu kontrol edeceğim ileride. Otobana giriş yapacağım. 80'lik bir otoban yürü burası. Solu kontrol ediyorum. Araç geliyor mu diye. Araçla mesafemi koruyorum. Çizgilere girdiğimde otobana giriş yapıyorum. 80'e devam ediyorum. Evet. 80'le devam ediyoruz. Takip mesafe görüyoruz. Next'te Rex diyecek, yani otobandan çık diyecek. Richtung neymiş burası? Gebersdorf. Sağ sinyalimi verdim. Evet, sağ şeride geçtim. Bak otobandan çıkacağımız için sarı tabelanın orada neye düşmem lazım? 50'ye düşmem lazım. Tamam mı? Yavaşlıyorum, yavaşlıyorum, yavaşlıyorum. Tam burada 50'ye düşüyorum. Evet. Şimdi burada hani biraz önce dedim ya adam yanlış yaptı dedim. Niye yanlış yaptı? Çünkü burada stop lambası var. Tamam mı? Stop lambasında neydi? Normalde ışık yok. Bak sağa dönüşte ışık yok burada. Sağa dönüşte ışık yok ama stop lambası var. Solu kontrol etmesi lazım. Soldaki araçlara yol vermen lazım burada. Bak tüve dönüş yeri burası. Evet. Bak ışık yok, stop lambası var. Geldim. Şu beyaz çizgide duruyorum hocam. Bak beyaz çizgide durdum. Şu anda araçlar geliyor. Soldan. Bu nedenden dolayı ben beklemek zorundayım burada. Şu an araça kırmızı yandığı için artık geçiyorum. Tüve dönüş yeri burası. Next Ampere Rex Abbiegen dedi bize. Yani bir sonraki ışıklardan sağa dönün dedi. Burası tüve dönüş yeri. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada yeşil ok var. Kırmızı da yansa, yeşil de yansa döneceğiz. Ama bunu nasıl dönmemiz lazım? Tam ışıkların olduğu yerde arabayı bir durdurmamız lazım. Sinyalimizi verdik.
Arkadan bisikletli gelip gelmediğini kontrol etmemiz lazım. Ondan sonra dönüş yapmamız lazım. Evet. 50'lik yol burası. Devam ediyorum 50 ile. Evet, TÜV'e giriş yapacağız ve sınavı noktalayacağız. Az kaldı. Evet. Rex abbiegen diyecek biraz sonra. Yani sağa dönün diyecek. Burada yol önceliğimiz var yine. Evet. Rex abbiegen dedi. Sinyalimizi verdik. TÜV'e giriş yaptık. Sinyalimizi verdik. Ve burada bitiriyoruz. Arabayı stop ettim. Evet, kapıyı açmadan önce solumuzu kontrol edip kapıyı açıp sınavı bitiriyoruz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.